Herkese selamlar. Uzun zamandır tam olarak burada video çekmiyordum. Açıkçası ortamı kurarken çok özlediğimi fark ettim. Malum önümüzdeki hafta Sevgililer Günü ve ben de Sevgililer Günü'ne özel pasta tarifiyle sizlere geldim. Rus pastası mevodik yapacağız. Bu pasta ballı bir pasta olacak. Tabii ki de bir kavanoz bal kullanmayacağız. Yani bunu yesek herhalde şeker komasına gireriz. Sadece 3 yemek kaşığı bal kullanacağım. Oldukça lezzetli, hafif bir pasta tarifi olacak bu. Sevgilinize, eşinize yapacağınız ve tadı damaklarında kalacak harika bir pasta tarifi olacak. Aynı zamanda size pastayı yaparken film ve hediye önerileri de vereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Ben bir tarafa hamur için olan malzemeleri, bir tarafa da krema için olan malzemeleri koydum. İlk olarak hamuru yapmakla başlıyoruz. Ateşi harlıyorum. 3 yemek kaşığı balımı döküyorum. Tıpkı şeker gibi balımız karamelize olacak. Bu aşamada 2 tatlı kaşığı karbonatı ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. 100 gram tereyağı ekliyorum. Bu arada bunun koyuluğunun kararını siz verebilirsiniz. Daha böyle sarımtırak bir renk isterseniz daha az ocakta bekletebilirsiniz. Tereyağımı da erittikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Durduk yere köpürüyor, şuna bakın ya. Ya bu kadar sinirlenme, tamam. Allah Allah, sakin ol, sakin ol lütfen. Şimdi başlayalım kek aşamasına. Ama nasıl bir kek? Göreceğiz. Yumurtaları kırıyorum. 3 tane yumurta. Yumurtalarımızı çırpacağız. Çırptım, çırptım, karıştırdım. Köpürt, köpürt. Woohoo! Çok güzel köpürdü. Şeker giriyor. Hop. Şekerle birlikte çırpıyorum. Bembeyaz olsun. 3 yemek kaşığı yoğurt. Onu da çırpıyorum. Göz var anacığım, göz var. Bak, bak görüyor musun? Bak gözler, gözler, gözler. Döküyorum. Bununla bir karıştıralım. 4 su bardağı un. Ben böyle yavaş yavaş ekliyorum. Çünkü malum her unun özü farklı oluyor. Hamurumuzu yoğururken Sevgililer Günü hakkında konuşmaya başlayalım bakalım. Önerilerden önce ben ilişkimizden bahsetmek istiyorum. 2,5 senedir evliyiz ama biz 12 senedir birlikteyiz. Eşimle lise son sınıfta tanıştık. O zamanlar dershaneye gidiyorduk. Ders çalışmak, test çözmek, tek gayen üniversite sınavına hazırlanmak. Eşim beni merdivenlerden aşağı inerken görmüş. Orada benden bayağı bir etkilenmiş. Sonra demiş işte aman tanrım aşık olmamalıyım falan diye böyle içinden geçirmiş. Görmemiştim onu o an. Eşim sayısalcı, ben eşit ağırlıkçıydım o zamanlar. Bu arada hamurumuz da oldu yani. Tepsimin altını hafif unlayacağım. Sonra benim de sayısal sınıfında arkadaşlarım vardı. Bunların hepsi aynı gün oluyor. Sayısal sınıfındaki arkadaşlarımı görmeye gittim ben. İşte bak ben de yazıldım, ne habersiniz falan filan. Tesadüfen olacak iş ya. Gitmişim, eşimin sırasına oturmuşum. Arkam dönüp konuşuyordum arkadaşlarımla sıraya oturup. Sonra eşim geldi. Ben onu bir gördüm. Allah'ım, sarı saç, mavi göz. Bir yakışıklı, bir yakışıklı. Farklı dostlar. Böyle başımda dikiliyor. Dedim ki niye dikiliyorsun? Ne var? Sıramda oturuyorsun da dedi. Ay dedim tamam kalkarım dedim ama yana doğru kaydım tabii ki. Hoşuma gitti çünkü çocuk. Arkadaşlarımla da sohbet ediyorum. Orada birazcık böyle muhabbet ettik falan. Böyle ortak arkadaşlarımız vardı tanıştığımız. Onlardan falan konuştuk. Bir şeyler oldu. Biz birbirimize numaralarımızı falan verdik. Böyle kulak memesi kıvamında, yani açılabilecek bir kıvamda olacak. O dönem böyle çok mesajlaşma falan filan yapmıyordum. Çünkü sınava hazırlanıyorduk. Beraber böyle kütüphanede ders çalışmacalar, test çözmeceler falan derken bir de ortak arkadaşlarımız vardı. Beraber görüşürken falan biz böyle sevgili olduk. Sonra kaderin işi ya, üniversitede
Birimiz Mersin, birimiz Kocaeli'ni kazandık. 2 ayrı memleket. Biz böyle vizeden vizeye tatilleri falan oluyordu ya. Memlekete falan gidip o zamanlar görüşüyorduk. 15 tatillerinde görüşüyorduk. Yani çok kısıtlı zamanlarda görüşebiliyorduk ne yazık ki. Ama öyle böyle ilişkimiz bir şekilde devam etti. Sonra okullarımız bitti. Bu sefer kaderin yine bir gazabına uğradık. Ben memlekete döndüm. Uzun bir süre iş bakmadım. Sonra o hemen iş bakmaya başladı. O kendi memleketinde iş buldu. Yani Eskişehir'e geldi. Ben Isparta'da kaldım. Sonra ben Isparta'da iş buldum. Orada çalıştım falan filan. Sonra biz artık maddi açıdan kendimizi hazır hissettiğimizde dedi artık evlenelim. Sonra bana çok güzel bir evlilik teklif etti. Beni ilk gördüğü yerdeki dershaneye ayarlamış ki orası artık dershane değil, halk eğitim merkezi oldu. O beni ilk gördüğüm merdivenlere fotoğraflarımızı koymuş, işte orayı süslemiş falan. Böyle bizim şarkımızı açmış. İşte beni bir bahaneyle oraya götürdü. İçeriden bizim şarkımız çalıyor. Aa dedim bak biri bizim şarkımızı dinliyor. Hani anlamadım. Sonra böyle çıktık o merdivenlerden beraber el ele. Benim ona verdiğim bir kitap vardı. O dönemde böyle birbirimize olan aşkımızı birbirimize itiraf ettirmeye çalışıyorduk. Bir tane şiir vardı. Ben de o şiiri kitabın arasına koyup vermiştim ona. O şiiri böyle ezbere okudu, diz çöktü falan. Evlilik teklifi etti. Ben de hemen evet dedim tabii ki. Kaçırır mıyım böyle yakışıklı çocuğu? Yani beklemişim 10 sene. Bir zahmet kabul etti mi? Evlilik yoluna girdik. Evlendik, geldik Eskişehir'e. Eskişehir'de yaşıyoruz. Evet, bezelerimiz de hazır. Esmer kızlar. Bayağı bir esmer oldu ya bunlar. Yani bana benziyor baksanıza. Üzerini kapatacağım streç filmle. Tenceremizi alıyoruz. 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. 1,5 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi çırpıyorum. Üstünden de 4 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim. Şimdi onu da çırpıyorum. 3 su bardağı süt ekliyorum. Şimdi bunu ocağa alacağım. Çırpıyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım. Artık kaynamaya başladı. Bu şekilde 2-3 dakika daha böyle kaynatıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra 100 gram tereyağı ekliyorum içerisine. Sonra şeker, vanilin ekleyeceğim. Daha çabuk soğuması için kremamı bir kaba alıyorum. Bunun üzerine şu şekilde kapatacağız. Beze yaparken burada 12 adet vardı ama balkona kaldırdığımda fark ettim ki bu bezeler küçük olmuş. O yüzden 8 adete düşürdüm. Sevgililer Günü için hediye önerilerime başlayabilirim. Teknolojiyle ilgili olan şeyler artık daha çok ilgi çeker oldu. Hemen hemen herkesin bilgisayarla bir işi var artık. O yüzden iyi bir mouse veya farklı bir klavye alınabilir diye düşünüyorum. Özel tasarım mousepad'leri veya klavye pad'leri alınabilir. Oyun oynamayı seviyorsa oyun konsolu alınabilir. Kulaküstü iyi bir kulaklık alınabilir. Hatta Bluetooth kulaklık almak bayağı sevindirecektir. PlayStation alınabilir. Eğer PlayStation varsa yeni bir oyun alınabilir. Bizim dönemimizde Atari'ler çok meşhurdu. Her çocuğun hayaliydi ya da evde en güzel oyuncağıydı. O yüzden Atari alınabilir. Müzik dinlemeyi hepimiz seviyoruz. Pick-up çalar ve sevdiği sanatçıların plakları alınabilir. Akıllı saat bence çok güzel bir hediye olacaktır. Klasik hediyeler arasında olan cüzdan veya kemer. Ama bu özel tasarım, orijinal deri tasarımlar oluyor ya, öyle bir hediye olabilir. Kolye, bileklik, yüzük gibi hediyelerin çiftlere özel hem kadın hem erkek için olanları var. Çift olarak kullanacağınız birbirini tamamlayan hediyeler olabilir. Yıllardır eskimeyen hediye resimli kupa. Artık bunların da yenileri çıktı. Karikatür resminizi yapıp öyle baskı yapıyorlar. O tarz bir hediye güzel olacaktır diye düşünüyorum. Dekoratif led lamba olabilir. Bunun üzerine de fotoğrafınızı baskılıyorlar. O tarz bir hediye de güzel olacaktır. Sevdiği yazarın kitapları veya sevdiği türde romanlar alınabilir. Elinizden nakış gibi şeyler geliyorsa eğer 2 tane sweat veya tişört alıp üzerine nakış, punch gibi şeylerden fotoğrafınızın silüetini yapabilirsiniz. Ya da baş harflerinizi yapıp böyle naif bir hediye hazırlayabilirsiniz. Hem el emeği olmuş olur. İkinizin de beraberken kullanacağı tarzda bir şey olmuş olur. Beraber gidebileceğiniz konser, tiyatro, maç gibi etkinliklerin veya işte böyle sevdiğiniz komedyenlerin falan
gösterileri varsa onlara bilet alınabilir. Birlikte onlara gidilebilir güzel vakit geçirmek için. Şöyle bir şey de çok güzel olur bence. Birlikte gideceğiniz dans dersi de olabilir. İlgilenmek istediği, hobisi, yapmak istediği, işte kendinde geliştirmek istediği bir şeyleri varsa o tarz bir kurs da satın alabilirsiniz. Artık hiçbirimiz kahve içmeden ayılamaz olduk. Kahve makinesi alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir hediye bence. Tabii ki French bile alsanız bence onu önemsemeniz, bu şekilde düşünmeniz eminim ki mutlu edecektir. Bu arada ilk koyduğumu aldım. Şimdi ikincisini koyacağım. Kadınlar için makyaj malzemesinden oluşan bir hediye paketi alabilirsiniz. Erkekler için de artık hani cilt, tırnak bakımı gibi set hazırlayıp hediye paketi yapabilirsiniz. İşte böyle içinde parfüm, deodorant gibi şeylerin bulunduğu böyle bir paket yapıp hediye edebilirsiniz. Bu hediye tabii ki kızlar için de olabilir. İşte saç maskesi, yüz maskesi, tırnak, el, ayak maskesi gibi paket yapıp hediye yapabilirsiniz. Bu saydığım hediyelerden hiçbirini ya da kafanızda hiçbir hediye oluşmuyorsa o günü birlikte geçirmek, o akşamı birlikte geçirmek, birbirine değer verdiğini hissettirmek aslında temel amacı bu yani. Güzel bir akşam yemeği hazırlanabilir. Onun sevdiği yemekler yapılabilir. Veya ben şimdi sizin için özel bakın çok güzel bir pasta tarifi veriyorum. Bu pastayı yapabilirsiniz. Veya böyle tatlı kurabiyeler yapabilirsiniz. Kurabiyeleri minik minik paketleyip bir kutuya koyup o şekilde hediye olarak da verebilirsiniz. Çok zor bir tarifi olan pasta değil. Bizim bisküvitli pastamıza benzer bir pasta. Benim hediye önerilerim bu kadar. Sizin aklınızda varsa siz de önerilerde bulunabilirsiniz. Altta yorumlarda buluşalım. Bence şu da olabilir, bu da olabilir. Ya da benim önerdiğim hediye önerilerini saçma bulmuşsunuzdur. İşte bu ne saçma hediye falan diye yorum yapabilirsiniz. Aşağıda bekliyorum yorumlarınızı, fikirlerinizi. Şimdi bu arada koyduğum keklerimizi çok durutmuyorum fırında. Yaklaşık bir 10-15 dakika arası 180 derecede alt üst o şekilde pişiriyorum. Hafif böyle rengi değişince, kabarmaya başlayınca alıyorum. Çok fazla bekletmiyoruz. Çatalla delmeyi unutmuyoruz kesinlikle. Bu arada yüz yuvarlak bir şekli olacak diye kendimi çok kasmıyorum. Çünkü zaten kenar kısımlarını ortasına tabak koyup keseceğim. O kestiğim kısımları da üzerine süslemek için kullanacağım. Şimdi gelelim Sevgililer Günü'nde izlenecek romantik film önerilerimize. The Notebook diye bir film vardı. Not defteri. Çok güzel bir filmdi. Bence onu izleyebilirsiniz. La La Land diye bir film vardı. O filme bayılmıştım. Gerçekten böyle müzikal tarzı filmleri seviyorsanız kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü başından sonuna kadar çok eğlenceli. Böyle film içinde insanı çok tutuyor ve böyle sadece bir aşk hikayesinden bahsetmiyor. Aynı zamanda insanın hayallerinin peşinden koşması gerektiğiyle ilgili çok güzel mesajlar veren de bir film. Benim Hırçın Sevgilim diye bir film vardı. O filmi böyle küçüklüğümden beri çok severim. Onun hikayesine de bayılıyorum. Kesinlikle o filmi de izleme listenize almanızı öneririm. Sil Baştan filmi gerçekten aşk filmleri arasında en keyif alarak izlediğim filmlerden biriydi diyebilirim. Aşk ve Gurur filmini izleyebilirsiniz. Dönem filmi tarzında filmler seviyorsanız ben bayılıyorum. Eski dönemlerin kostümlerine, ortamlarına, evlerine falan. Konusu çok kötü olsa bile böyle kostümde, ortamda onları izlemek için bile açıp izlerim. Aşk ve Gurur da bence hem konu açısından hem de kostüm sanat açısından çok güzel bir filmdi. İzlenecek film listem de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sonuncu hamurumu da yaptım. Bunu da artık alacağım. Sonrasında bunların üzerine tabak koyacağım. Tabağa göre keseceğim ve kremasını süreceğim. Hadi bakalım pastamızda 4. aşamamıza geçiyoruz. Şimdi fırından çıkardığımızda şöyle yumuşak bir kıvamda olacak arkadaşlar. Koyuyorum tabağımı ve tabağımın ölçüsüne göre hamurumu kesiyorum. Kestiğim hamurları kenara ayıracağım. Çünkü bunları birazcık daha kıtırdatacağım fırında. Gördüğünüz gibi parçaları koyuyorum tepsinin üzerine. Bunlar böyle bisküvi kıvamına gelene kadar birazcık
Bunları da kıtırdatacağım. Şimdi fırına. Kremanın güzelliği puding kıvamında yapmışım. Altına şöyle kaymasın diye sürüyorum. Evet, çok güzel. Şimdi kremamdan alıyorum. Şapbadana katıyorum. Başlıyorum sürmeye. Allah'ım. Oh, çok güzel kokuyor ya. Çok seviyorum bu krema kokusunu. Pasta kremasını. Bana çocukluğumu hatırlatıyor. Annem bir pasta uzmanı değildi. Ama annem pelte yapardı. Bilir misiniz siz pelteyi? Nişasta, şeker, suyla yapıyordu galiba. Sütle yaptığını hatırlamıyorum. Hala yapar. Arada böyle annemden anne pelte yapar mısın diye isterim. Çok lezzetli oluyor. Onu böyle ılık ılık yiyeceksin. Dondurmayacaksın. Gerçekten çok güzeldi. Allah'ım, çok lezzetli olacak. Şimdi ben bunu bir gün bekleteceğim. Çünkü bu kekinin içine kremanın iyice nüfuz etmesi lazım. Yani hemen bugün yiyemeyeceğiz. O yüzden sevgililer gününün sabahı ben bunu yapayım, akşam yeriz gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bir gün önceden yapın. Eğer gerçekten böyle lezzetli bir şey yemek istiyorsanız bir gün önceden yapmanızda fayda var. Yani gününde yenecek bir pasta değil. Evet. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Sabahın körü arkadaşlar ve ben kalktım. Sevgili dostlar, sizin için dün yapmış olduğum sevgililer günü pastamın üzerine hazırlamış olduğumuz kırıntıları dökeceğim. Tabağımın kenarlarına kırıntılar dökülmesin diye. Şimdi başlıyoruz bakalım serpiştirmeye. Rus kardeşlerim, sizleri yoruma bekliyorum. Doğru yapabilmiş miyim pastanızı? Yanlışlarım var mı? En doğrusu nasıl yapılır? Lütfen yorumda anlatın. Şimdi artık kenarlara yapacağım. Kenarlar için bu üzerine koyduğum kısımdan yardım alacağım. Mevodikciğim, artık seni kesme zamanı geldi canım. Şöyle bir dilimliyorum ortasından. Gayet kolay bir şekilde kesiliyor. Bir de şöyle keseyim. Bakalım nasıl bir tadı oldu? Sevgililer gününe yakışan bir pasta olabildin mi sevgili Mevodik? Ben şimdi küçük bir dilim alacağım. Diyetteyim zaten. Mayıs'ta görümcem evlenecek de biraz kilo vermem lazım. Böyle bir de tabağıma sevgililer günü özel bir şekil yapayım. İnşallah herkesin sevgililer günü güzel geçmesini diliyorum. Her gününüz güzel geçsin sevgilinizle. Yani bir insan hayatına iyi hissetmek, hayatta zaten bir şeyler zor. O zorluğu biraz hafifletmek için birilerini hayatına alıyor. Eğer hayatınızı zorlaştıran birisi varsa yol verin gitsin. Ama sizi böyle dinginleştiren, rahatlatan, sizi düşünen biriyle de birlikteyseniz bir ömür sürer o ilişki. Tamam. İşte hazır. Şekilli şüküllü Mevodik. Mevodik'imizin tadına bir bakalım. Allah'ım. Gayet güzel yumuşamış. Bal tadı bayağı yoğun hissediliyor. Tam olarak sevgililer günü pastası tadında. Bayağı enerji veren ve çok lezzetli. Aynı zamanda böyle baymayan hafif bir tadı da var. Ben bayıldım vallahi. Yine harika yapmışım. Bence bunu sevgililer gününde kesin yapın. Ne pasta yapsam, ne tatlı yapsam diye düşünüyorsanız Mevodik kurtarıcınız. Bunun gibi lezzetli, farklı tarifler için ve benimle sohbet etmek için kanalıma abone olmayı, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın dostlar. Herkese çok güzel bir sevgililer günü diliyorum. Görüşmek üzere.